İzmir in Flames, Burned Homeland Exhibition. We visited İzmir Ahmet Piriştina City Archive and Museum within the scope of the Erasmus Plus project titled Beyond Borders People, which our school is a friend of. The exhibition, which covers the events that took place in İzmir and Western Anatolia during the War of Independence, covers the years when the last events of the national struggle were experienced in an unprecedented way, and when documents and objects were examined to witness history. İzmir'e giriyor. Tabii İzmir 9 Eylül kurtuluşu olarak bir hukuk projesidir ama sembolik bir geçim tarihi aslında, çünkü 9 Eylül Türk ordusu İzmir'e girdiğinde tam olarak aslında İzmir'de güvenlik sağlanamıyor, çatışmalar yer devam ediyor. 9 Eylül günü hatta biz tuzak olduğum fabrikasında avukatlarının 4 tane şehit veriyoruz. Daha sonra Türk ordusu karantinaya doğru püskürtüyor fidai askerlerini ve birliklerini. Daha karantina bölgesindeki çatışmalarda da bir şehit vereceğiz. Yani daha çatışmalar 9 Eylül'de, 10 Eylül'de devam ediyor. 15-16 Eylül'e kadar Türk ordusu buraya Çeşme'ye kadar ordusu kovalamaya devam ediyor. İlk giren süvari birliklerinin başında bulunan Süvari Yüzbaşı Şerafettin Bey'i görmekteyiz. Süvari Yüzbaşı Şerafettin Bey kendisi İzmir'e giriyor. Süvari birlikleriyle beraber ve pasaport bölgesinde çevredeki evlerden atılan el bombalarından yaralanıyor kendisi yüzünden. Atı telef oluyor. Buna rağmen yoluna devam ediyor ve hükümet bununla Türk bayrağını ilk çekmekteyiz. Part 1. The Destructiveness of War. During the occupation that began with the Greek army setting foot in İzmir on May 15, 1919, it committed war crimes such as plundering civilians, forcing them to migrate, and burning down settlements. Part 2. The Great Fire. When the Greeks left İzmir, they burned, destroyed, and looted everywhere. The Greeks in the city escaped by working on their own. Not only İzmir, in many cities such as Eskişehir, Manisa, Uşak, Aydın, factories, schools, places of worship, stores, bridges, and train stations were turned into ruins. They were giving Anatolia back like this, everywhere as on the first day of creation, only stone, only soil. Faili Şefi kendisi Avusturya Macaristan vatandaşı ama İzmir'de doğup büyümüş kendisi. Dedesi İzmir'e göç etmiş, babası burada doğmuş, kendisi burada doğmuş, burada yetişmiş, İzmir itfaiyesine kadar olarak girmiş, şefiye yükselmiş ve yangın sırasında, Büyük İzmir yangını sırasında şehrin itfaiyesinin başında bulunuyor. Yangın hakkında yazdığı 2 tane önemli rapor var ve yangının birinci el kaynağı olarak kabul ediliyor bu raporlar. Yangın sonrası kendisi İzmir'de kalıyor, İzmir'den ayrılmıyor. Cumhuriyet kurulunca İzmir Belediyesi itfaiyesinin şefliğini yapmaya devam ediyor. 1931 yılında emekli oluyor. 1932 yılında Türk vatandaşlığına geçiyor. Mezarı ve ölüm tarihini bulamadık. Ama eşinin mezarını bulduk. Eşi bugün günümüzde Karşıyaka Soğuk Büyük bir bölüm mezarlığı yaptığında. 2 kızı oluyor Maria ile evleniyor. Part 3. Aid given. The most important witness of the İzmir property is İzmir Fire Department Commander Paul Greskovic. Greskovic, who was the son of an Austrian family, became a citizen of the Republic of Turkey in 1932. He showed extraordinary effort during the İzmir explosion, and the 2 reports written about the burning constituted extensive evidence for the insurance cases filed abroad after the explosion. Head of the firefighting teams, Adrza Bey, played a major role in preventing the spread of the fire. After the fire started, the Red Cross provided aid to 15,000 people per day in order to meet the needs of approximately 250,000 refugees in İzmir. The firefighting efforts were the efforts of the French against the fire and the search for systems to extinguish the fire. Bağlamıyorlar ve kendisi 1906 yılında bu gördüğümüz el bombasını icat ediyor. Yerli bir el bombası icat ediyor. İşte ayrıca nedenini bilmediğimiz bir olaydan dolayı 1908'de görevden alınıyor kendisi. Daha sonra kurtulmasını satarak geçimini sağlıyor. Dükkan açıyor ve kendisi. İzmir'de, Konak'ta bir dükkan açıyor kendisi de. İtfaiye bir süre devam ediyor. İşgal döneminde de tasfiye ediliyor. Ama anılarında bahsettiğine göre 1922 Büyük İzmir yangınında ben yine kendi gençliğimi ailede toplayarak yangını söndürmeye gittim diye bahsediyor kendisi.
Bu gördüğünüz kendi icat ettiği el tutulmasının üzerinde bulunan şu logo, alamet, burası eklenmekte. Üzerinde Mucidi İmalat İzmir Hükümet Senniye İtfaiye Reisi Ali yazmıştır. Part 4. Escape from Izmir. The most affected group by the fire was the killing of the Greeks and Armenians in Izmir. In fact, there was a migration movement among these groups with the entry of the Turkish party into Izmir. After the fire, many Greeks and Armenians left Turkey and migrated to Greece and other ways. The docks were being used to accommodate refugees. Turkish and Greek boatmen were trying to transport people to the island of Chios. This migration was formalized and reinforced with the population exchange in the 1933 Treaty of Lausanne. Chapter 5. The city reborn from its ashes, Izmir. Since a great fire had occurred, the government began work to rebuild Izmir. In 1924, the Izmir zoning plan was prepared with the aim of modernizing the city. While new structures were being built, it was adapted as a more organized city. Chapter 6. A journey into history with archives. The Burnt Homeland exhibition focuses on what happened during the war years. The photographs in the exhibition were complete from the Necati Enter collection and the Albert Kahn archive. The films documenting the conditions of towns and cities in Western Anatolia after Greece's expansion were copied from Albert Kahn. The International Committee of the Red Cross and the British Pet Archives. The exhibition was also supported by the archives of Yavuz Çorapçıoğlu and the family of the government fire bridge Chef Ali Rıza Bey. We would like to thank Onur Pehlivan and APİKAM staff for introducing us to this exhibition and the archive containing the newspapers of the period.